Dostlar hepinize selamlar. Bu videoda filizlendirilmiş nohut ile hazırlayacağım humusum trakımsı adını verdiğim bir tarif paylaşacağım. Eğer izlemediyseniz daha önceden paylaştığım zeytinli, mantarlı, cevizli filizlendirilmiş kuru fasulye tarifi içeren videoyu izlemenizi öneriyorum. Bu videoyu açıklamalar kısmında aşağıda paylaşıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Daha sonradan bu videoyu izleyebilirsiniz gene. O videoda bir takım ilkelerden bahsetmiştim. Yani genelde menüler hazırlarken nelere dikkat ediyorum buna dair bir takım veriler paylaşmıştım. Bazı kurallar vardı. Bunu çeşitli sebeplerle esnetiyorum bu videoda. Videonun sonunda bu konuyu detaylıca konuşuruz. Şimdi tarife geçiyorum. Bir porsiyon filizlendirilmiş, pişirilmiş nohut var. Üzerine tahin döküyorum. Tahini iyice karıştırıyorum. Yani olabildiğince homojen şekilde döküyorum. Burada limonu önceden sıkmak daha uygun fakat unutuyorum. Şimdi üzerine tuz döküyorum. Baharatlara geçiyorum. Burada kekik, nane, kimyon, karabiber olabilir veya sevdikleriniz başka şeyler varsa gene devam edebilirsiniz. Başka baharatlar varsa. Sarımsak ve soğan getirdim. Sarımsağı eziyorum fakat önceden limonu sıkmanızı öneririm. Ben burada boş bulunup unutuyorum. Sarımsakları olabildiğince ufalıyorum. Sarımsak eziciyi de kullanabilirsiniz. Sarımsakları üzerine koydum. Şimdi keten tohumu yağı kullanıyorum. 1 çorba kaşığı ve 1 tatlı kaşığı. Yani 1 çorba kaşığı artı 1 tatlı kaşığı. Yani 1,5 çorba kaşığı diyebilirim. Keten tohumu yağı. Sürpriz bir hareket biliyorum. Soğanları kenarıya koydum. Limon sıkmayı unutmuştum. Bunu şimdi sıkıyorum ve posalarını da daha sonradan kullanılmak üzere ayırıyorum. Şimdi nar ekşisi. Şimdi karıştırıyorum. Ve limon posalarını koyuyorum. Gördüğünüz gibi hazır. Şimdi humus yaparkenki gibi burada nohutları ezmedik ama tat olarak sonuçta humusun taneli hali gibi. Dolayısıyla humusun trakımsı ismini buradan alıyor. Daha önceden menüleri hazırlarken yağ kaynakları konusunda ve genelde gıdaların tam gıda olması konusundaki hassasiyetimden bahsetmiştim. Burada bir istisna yapıyoruz. Çünkü herkes dediğim gibi antibesin değerlerini optimize etmekle uğraşamıyor veya bütün menüyü bu konuda çok hassas davranarak hazırlayamıyor. İşte zaman sıkıntısından bahsediliyor. Dolayısıyla daha kestirme bir yol var mı? Nasıl yapabilirim şeklinde sorular geliyor. Burada mükemmelliyetçi olmayarak biraz esnetiyorum. Tabii ki benim tasarladığım şeyler kolay ulaşılabilir hale geldiğinde insanlar çok daha kolay şekilde tam gıdaların biyoyararlılığı yüksek formda haliyle kavuşabilecekler gıdalara ve menülere. Fakat şimdilik bir takım tüyolar veriyorum. Tahin bu noktada antibesin değerleri açısından avantajlı bir yağ kaynağı. Fakat tahin kullanıyorsak bunu iyice homojen hale getirmeye çalışacağız. Yani çok iyi karıştıracağız. Marketten alıyorsunuz. Yağı üstte kontrolsüzce onu dökerseniz yani ne kadar yağ aldığınızı bilemezsiniz. Onu olabildiğince iyi karıştıracaksınız ki homojen kıvamda dökebilirsiniz ve ona göre hesabınızı yapın.
sıkılmış yağ kullanmadığımdan bahsediyordum. Fakat keten tohumu yağı bir istisnadır. Eğer biyoyararlılığı yüksek formda chia, ceviz, keten tohumu, kenevir tohumu gibi gıdaları tüketemeyecekseniz burada işte keten tohumu yağı sıkılmış yağlarda bir istisna olarak devreye giriyor. Bir kere zeytinyağı aldığımız zaman çok fazla omega 6 yüklenmiş oluyoruz ama iyi bir mineral içeriği de alamıyoruz. Bu sıkıntılı. Evet, keten tohumu yağında da sıkılmış olanında belki mineral içeriği zayıf fakat omega 3 içeriği gerçekten sağlam, yüksek. Bunun çok uzun süre beklememiş olması şartıyla, buzdolabında saklanmak şartıyla tüketebiliriz. Çünkü dediğim gibi sağladığı ciddi bir avantaj var bu anlamda ve tabii benim menülerimdeki prensiplerden birisi de omega 6'nın olabildiğince düşük alınıp omega 3'ün düzenli alınması. Bu şekilde çok yönlü, çok hoş bir takım etkileri oluyor. Dolayısıyla bunu keten tohumu yağıyla sağlayabiliyoruz. Burada da önden işte fermente edeyim, antibesin değerlerini nötralize edeyim demeye gerek kalmıyor. Çünkü o sıkım esnasında antibesin değerlerinden kurtulmuş olunuyor. Aynı şey, bakın şimdi menüye geçtim. Burada basmati pirinç olduğunu görüyorsunuz. Şimdi basmati pirinç de adı var ama Türkiye'de ben hiç tam olarak basmati görmedim. Yani tam gıda olarak basmati. Hep rafine olanları görüyorum. Zaten beyaz olanlar öyle oluyor. Dolayısıyla bu rafine bir pirinç oluyor. Yani evet basmati ama sonuçta bu da gene rafine. Ama bunun da kendine has bir avantajı var. Uzun durması, önden fermente etmeye gerek yok. Bir işleme tabi tutmaya gerek yok. Hızlı bir şekilde çok kısa sürede oluyor ve yağ oranı çok çok düşük. Yağı çok düşük. Yani kepekli pirinç bu rafineye göre epey yağlı oluyor. Nohut da yağlı bir bakliyat diğer bakliyatlara göre. Dolayısıyla dengeliyor diyebiliriz. Burada yeşillik eksikliği var. Tabi zamanı sıkışık bir şekilde hazırladım ben de. Ama biber, hıyar, fındık turbu görüyorsunuz. Meyveler var. Kayısı, erik, portakal, şeftali görüyorum. Ve burada aslında gene tarzım olmayan kara buğday patlağı görüyorsunuz. Bu kesinlikle hoşlandığım bir şey değil. Fakat o gün hareketli bir gündü ve yediğim tek öğün de buydu. Yani olabildiğince yiyip olabildiğince enerji almaya bakıyorum. Sadece tek öğün çünkü şansım vardı o gün. Böyle durumlar oluyor tabii. Ne yazık ki. Çünkü hazır oturabilme şansım olmadığı için benim de bir seferde hani alabildiğimi almaya bakıyorum. Ve kızılcık suyu görüyorsunuz. Kızılcık şerbeti mi deniyor? Yani o içecekten. Bu da benim ayrıyetten sevdiğim bir içecek. Normalde ben böyle içecek kullanmam veya böyle bardak dolusu şekilde kullanmam hazımla ilgili. Fakat kara buğday patlağı çok dehidre bir gıda olduğu için yani normalde oradaki kara buğday patlağının ölçüsünü ben eğer pişirmiş olsaydım onun 2 katı kadar su alırdı. Hani onun gibi düşünün. Dolayısıyla bu yüzden o kuruluğu alması için de biraz daha ıslatıyorum diyebilirim kızılcık suyuyla. Bu şekilde biraz çeri domates var ve pişmiş havuç da var arkada pirincin üstünde. Bu da böyle bir menü. Yani evet bu menüdeki bütün gıdalar tam gıda değil ama gene de ciddi bir matematik var arkasında bakın. Yani hazırlama süreci daha kısa sürede oluyor. Diyelim nohutu benden aldınız. Gene bitkisel temelli beslenmek istiyorsunuz ama zaman sıkıntınız var. Hazırda benim tasarılarım uygulanmıyor rutinde. Ama gene de mesela bitkisel temelli beslenmek istiyorsunuz. Buna dair bir örnek yani burada bol meyve var, basmati var, rafine şekilde dolayısıyla kasmadınız önden bir işleme tabi tutmakla falan. Kara buğday patlağı tabi burada istisna yani dediğim gibi ama hani tek öğüne sıkışınca da böyle ufak hilemsi yani şeyler yapılabilir. Dediğim gibi %100 tam gıda değil ama dışarıdaki menülere göre gene çok çok sağlıklı bir beslenme tarzı. Tek öğün olduğu için tabi porsiyon çok büyük gözüküyor birçoğunuza. Ama bunu bölüştür edebiliyorsunuz sonuçta. Ve bu menüde gene arka planda ciddi bir matematik var, ciddi bir sistem var. Buna 2 tane örnek vereceksek omega 6'nın düşük tutulup omega 3'ün yüksek tutuluyor olması
şeklinde söyleyebilirim. Bunun özellikle düzenli olarak bu şekilde tüketildiği zaman çok yönlü, çok hoş bir takım etkileri oluyor. Bir diğeri de yağ karbonhidrat oranının dünyanın en uzun yaşayan insanlarının bulunduğu bölgelerde onların yediği gibi bir oranla hazırlanıyor oluşu. Yani burada halen bitkisel temelli kalıyoruz. Halen arka planda iyi bir matematik var. Belki en iyisi değil, en mükemmeli değil ama gene de kotarıyoruz. Makrolardan çok avantajlıyız. Omega 6, omega 3 konusunda avantajlıyız oran konusunda. Buna dair bir örnek vermek istedim bu videoda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.